Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1,5-2 yaşa uygun bonbon modeli kapşonlu bebek hırkasının anlatımını yapacağım. Hırkamı 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. 2,5 yumakta ip kullandım. İpim Sensi Touch, 100 gramı 245 metre uzunluğunda, anti peeling özelliğe sahip bir ip. E, Hırkamın şöyle ölçülerini de vereyim. Hırkamızın beden genişliği 29 santim. Yakasından beden uzunluğu 32 santim. Kol boyumuzun uzunluğu ise 33 santim. Şöyle göstereyim arkadaşlar hırkamızı. Çok güzel, çok da kullanışlı bir model. Bebeklere de çok yakışıyor. Bu modeli hem kız hem de erkek bebeklerde rahatlıkla kullanılabilirsiniz. Hem kız hem de erkek bebeklere çok yakışan bir model. Büyük bonbon modeli arkadaşlar. Daha önce küçük bonbon modelini yeleklerde ve hırkalarda çalışmıştık. Bu defa ben görüntü olarak bu modeli çok sevdiğim için büyük bonbon modelini çalıştım. Şöyle kapşonumun arkasını da göstereyim. Arkasında da bonbon modelini çalıştım. Kollarına model uygulaması yapmıyoruz. Sadece arka bedene, önlere ve kapşon kısmına bonbon modelini uyguluyoruz. 6 adet de hırkamda düğme kullandım. YouTube kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdi hırkamızın yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Kapşonlu hırkamız için 3,5 numaralı şişimize 85 ilmek atarak başlıyoruz. İlmeklerimi şişime attım. İpimden bahsedeyim. İpim Sensi Soft Baby. Renk kodu burada arkadaşlar. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Anti peeling özelliğe sahip bir ip. 100 gramı 250 metre uzunluğunda. Hırkamıza önce kapşonunu örerek başlıyoruz arkadaşlar. Hırkaya kapşondan başlıyoruz. 85 ilmek attıktan sonra 4 haroşa sırası öreceğim. Ben haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. O yüzden şimdi ilk ilmeği ters olarak ördüm. Başlarken ters olarak örüyorum. Sonraki sıralarda ilk ilmeği örmeden alacağım. Şimdi ilmeklerimi sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi sıra başında ilk ilmeği örmeden alıyorum. Yine diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Sıra sonunda kalan bir ilmeği düz olarak örüp diğer yüzde sıra başında örmeden alacağız. Kenarları ben bu şekilde örüyorum. Sizler istediğiniz gibi örebilirsiniz. Haroşanızı da her iki yönde düzden örüyorsanız o şekilde de olur arkadaşlar. Ben her iki yönde tersten örüyorum. Ön yüzde ve arka yüzde ters örerek haroşamızı elde etmiş oluyorum. Toplamda 4 haroşa sırası ördükten sonra model kurulumuna geçeceğim. Şimdi dediğim gibi sondaki bir ilmeği düz olarak örüp sıra başında örmeden alalım. Toplamda 4 haroşa sırası örüp gelelim. 4 haroşa sırasını tamamladım. Şimdi 6 sıra örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bonbon modelimizi kurabilmek için. Ön yüzde düz, arka yüzde
Ters olarak toplamda 6 sıra öreceğiz. Daha sonra model kurulumunu yapacağız. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Ön yüzde düz olarak örmeye devam ediyorum. Bütün ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örelim. Ön yüzde 3 sıra düz, arka yüzde de 3 sıra ters, toplamda 6 sıra örmüş olalım. Şimdi 6 sıraya tamamlayıp geliyorum. 3 sıra ön yüzde, 3 sırada arka yüzde ters olarak ördüm. Toplamda 6 sıramız oldu. Şimdi bu sırada modelimizi nasıl kuruyoruz onu göstereceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 3 ilmekten sonra 4. ilmeğimizi şişimizden çıkarıp 1 2 3 4 5 6 sıra söküyoruz. İlmeğe şişimizle girip sökmüş olduğumuz ilmeklerle birlikte hepsini örüyorum. İlmeğimi sıkıştırdım. Şimdi 5 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 ilmek ördükten sonra yine 6. ilmeğimizi 1 2 3 4 5 6 kez söküp ilmeğin içerisine giriyoruz. Sökmüş olduğumuz ilmeklerle hepsini birlikte düz olarak örüp ilmeğimi sıkıştırıyorum. Tekrar 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördükten sonra 6. ilmeğimi çıkarıp 1 2 3 4 5 6 ilmek söküp ilmeğin içerisine giriyorum. Bütün ilmekleri birlikte düz olarak örüp ilmeğimi çekerek sıkıştırıyorum. Tekrar 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 Sıralamamız bu şekilde devam ediyor. 6. ilmeği yine 6 kez söküyorum. İlmeğin içerisine girip bütün ilmekleri birlikte örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar sıralamamız bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde örerek devam edelim. 5 ilmek örüp 1 ilmek sökerek ilerliyoruz. Şimdi ben sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. En son bir ilmeğimi söktüm. 5 ilmek yine düz örüyorum. Beş ilmek ördükten sonra yine 6. ilmeği 6 kez söküyoruz. 4 5 6 kez söktükten sonra ilmeğin içerisine girip hepsini birlikte düz olarak örüyorum. Sıra sonunda kalan 3 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Sıra başında da 3 ilmek ördükten sonra 1 ilmek sökmüştük. Sıra sonunda da yine 3 ilmek ördükten 1 ilmek söktükten sonra 3 ilmek örüyoruz. Her iki kenarımızın ilmek sayısı da eşit olmuş oluyor. Şimdi arka yüzü ters örerek tamamlayıp gelelim. Arka yüzümüzü ters olarak örüp tamamladım. Tekrar 6 sıra örmemiz gerekiyor. Yine 3 sıra ön yüzde düz, 3 sırada arka yüzde, toplamda 6 sıra örüp gelelim. 3 sıra ön yüzde düz, 3 sırada arka yüzde ters ördüm. Şimdi yine bu sırada sökme işlemini yapacağız. Sökme işlemini şu şekilde ayarlıyoruz. Bir önceki modeli yaparken söktüğümüz ilmekten 1 2 sayıyorum. Yani bir önceki yapmış olduğumuz motifin ortasındaki ilmeğimizi buluyoruz. Kenarda 2 4 6 ilmek örerek başlayacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 3 4 5 6 bakıyorum. Bir önceki modelin, bonbon modelimizin tam ortasındaki ilmeği söküyoruz. 1 2
3, 4, 5, 6. 6 sıra söktükten sonra yine ilmeğin içerisine girip bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Model aralarında 5 ilmek örüp 1 ilmek söküyoruz. Sadece kenarda 6 ilmek örüyoruz. Yine aynı şekilde tam modelin ortasında olan ilmeğime geldim. Bonbon modelimizin şu şekilde sayarsak 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 ilmeğin tam ortasında olan ilmeği söküyoruz. Modelde kaydırma yaparak devam ediyoruz. 6 sıra söküyorum. İlmeğin içerisine girip 1, 2, 3, 4, 5. İlmeğin içerisine girdikten sonra düz olarak örüp tekrar 5 ilmek düz olarak örüyoruz. Bu şekilde ikinci model sıramızı tamamlıyoruz. İlk model sırasında kenarda 3 ilmek ördükten sonra 1 ilmek söküyoruz. İkinci model sırasında 6 ilmek ördükten sonra 1 ilmek söküyoruz. Model sıralamamız bu şekilde devam edecek. Sonraki sırada tekrar kenarda 3 ilmek örüp 1 ilmek sökeceğiz. Sonraki sırada ise yine 6 ilmek örüp 1 ilmek sökeceğiz. Şöyle tekrar göstereyim. 6 sıra motifimizdeki ilmeği söktükten sonra içerisine girip düz olarak örüyorum. Tekrar 5 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde sıralamamızı tamamlayalım. Kenar kısmında da yine sıra başında olduğu gibi ilmeğimizi söktükten sonra 6 ilmek düz örerek sıramızı tamamlayacağız. Arka yüzü ters olarak örelim. Daha sonra ön yüzde 3 sıra düz, arka yüzde de 3 sıra ters, toplamda 6 sıra örüp tekrar ilk model sırasındaki kurulumumuz gibi modelimizi kuralım. Kapşonumuzu örüyoruz. Kapşonumuz için 6 model sırası olması gerekiyor. Şu an ikinci model sırasını tamamlayacağız. 6 sıraya kadar örüp gelelim. 6 model sırası olana kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bu sırada kapşonumuzun arkasında kesimlerimizi yapacağız. İlmeklerimi şu şekilde ayırdım. 30 ilmek bu kenarda, 30 ilmek de bu kenarda. Ayraçlarımın tam ortasında ise 25 ilmeğim var. Toplamda 85 ilmeğimiz var şişimizde. Şimdi ayraç kısmımıza kadar ilmeklerimizi düz örerek gelelim. Otuz ilmeğimizi düz olarak örelim. Bir önceki sırada sökme işlemini yaptığımız için yine 6 sıra örmemiz gerekiyor. O yüzden bu sıralarda kesme işlemi yapmıyoruz. Ayracıma kadar örerek geldim. 30 ilmeğimi ördüm. Ayracımı sağ şişime çıkarıp takıp şimdi 25 ilmekten 24 tanesini öreceğim. 2 ayraç arasında olan 25 ilmekten 24 tanesini örelim. 1, 2, 3, 24 ilmeği ördüm. 25. ilmeği şu şekilde şişime geçirdim. Ayracımı çıkarıyorum. 26. ilmeği de şöyle arkadaşlar. Pardon. Buradaki örmediğim ilmeği
Sol şişime geçirip 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Tekrar ayracımı takıyorum. Bu kenardan bir ilmek kestiğim için burada 29 ilmeğim kaldı. Dönüyorum. Döndükten sonra ilk ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Yine 24 ilmek örüyorum. Ayraçların arasındaki 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ilmek ördükten sonra 25. ilmeği şişten çıkarıyorum. Ayracımı da çıkardım. 26. ilmekle birlikte ikisini ters olarak örüyorum. Burada da şimdi 29 ilmeğim kaldı. Ayracımı takıp dönüyorum. İpimi şöyle öne alıyorum. İlk ilmeği yine örmeden şişime takıp 24 ilmek örüyoruz. Ayraçtan sonra sayıyorum. 2, 4, 5, 6, 24 ilmek ördükten sonra buradaki ilmeği şişime takıyorum. Ayracımı çıkardım. Tekrar şişe geçiriyorum. 2 ilmeği birlikte düz olarak örüp ayracımı tekrar takıyorum. Bu kenarda 28 ilmeğimiz kalıyor. Dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Yine 24 ilmek örüp 25. ve ayracımızı çıkarıp kenardaki 26. ilmeğimizi keseceğiz. Kapşonumuzun arkasını bu şekilde örerek kapatmış oluyoruz. Ayraçtan sonra 24 ilmek ters ördüm. 25. ilmeğe ayracımı çıkardım. 26. ilmekle birlikte ikisini ters örerek kesiyorum. Ayracımı taktım. Ön yüze geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Şimdi yine 24 ilmek düz olarak örelim. 24 ilmek ördüm. 25. ve ayracımı çıkardım. 26. ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Tekrar ayracımı şişime takıp dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp aldım. 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 24 ilmek örüp 25. ilmeği ve 26. ilmeğin ikisini ters olarak kesiyorum. Ayracımı tekrar takıyorum. Ön yüze geçiyorum. Şimdi 6 sıra ördüğümüz için arkadaşlar bu sırada
Kesme işlemi yapacağım. İlk ilmeği aldım. Örmeden alıyorum. Tam modelin ortasında olan sökeceğim ilmeği buluyorum. Buldum. 2 ilmek düz örüyorum. 1 2. Bu ilmeği 6 kez söküyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmek söktükten sonra ilmeğin içerisine girip bütün ilmekleri örüyorum. 5 ilmek ördükten sonra tekrar kesim işlemi yapacağım. 3 4 5. 5 ilmek ördüm. Şöyle modelime bakıyorum, şu şekilde. Sökeceğim ilmeği buldum. 5 ilmekten sonra söküyorum zaten. 4 5 6. 6 sıra söktükten sonra ilmeğin içerisine girip örüyorum. Bu kısmı isterseniz düz olarak da örebilirsiniz. Fakat ben düz örmek istemedim. Bu şekilde daha güzel, görüntüsü daha muntazam olduğu için. 1 2 3 4 5 ilmek örüp tekrar 6 kez ilmeğimizi söküyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördüm. Son kez ilmeğimizi sökelim. 4, 5, 6. İlmeğin içerisine girip düz olarak örüyorum. Şimdi 1 2 ilmek ördükten sonra, yani yine 24 ilmek örmüş olduk. 25. ilmeği ve 26. ilmeğin ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. Ayracımı tekrar takıyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilk ilmeği alıp 24 ilmek ördükten sonra yine 25 ve 26. ilmeği ikisini birlikte ters örerek keselim. Bu şekilde örmeye devam edelim. Kenarlarda 16 ilmek kalana kadar arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26. Yani kenarlarda 16 ilmek kalana kadar bu şekilde kesimlere devam edelim. Yine her 6 sırada bir kaydırma yaparak model kurulumunu da yapalım arkadaşlar. Kapşonumuzun arka kısmı bu şekilde, görüntü olarak daha güzel. Kenarlarda, her iki kenarda da 16 ilmek kalana kadar kesimlerimize devam edelim. Daha sonra üçer üçer kesmeye devam edeceğiz. Şimdi her zaman 2 defa kesiyorduk. 1 ilmek eksiliyordu bu kenarlardan. Kenarlarda 16 ilmek kaldıktan sonra üçer üçer keseceğiz. Hem ortadaki ilmek sayımız eksilmiş olacak, hem de yine kenarlardaki ilmeklerimiz eksilecek. Şimdi ben kenarlarda 16 ilmeğim kalana kadar kesimlerime devam edip geliyorum. Her iki kenarda da 16 ilmek kalana kadar kesimlerimi yaptım. Kapşonumuzun arka kısmı da bu şekilde kapandı. Şimdi üçer üçer kesim yapacağım. Ayraçlarımı çıkarıyorum. Artık bu birleştirme yerimiz kendisini belli ediyor. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Yine bu sırada ilmekleri düz olarak örüyorum. Artık üçer üçer kesmeye geçiyorum. Hem kapşonumuzun arka kısmından eksilme olacak, hem de yine kenarlardan eksilme olacak. O yüzden 2 ilmek kalana kadar kestim. İlmekleri şişime geçirdim. Ayracımı çıkarıyorum. Bir ilmek de kenar kısımdan şu şekilde tekrar ilmeklerimi takıyorum. 1 2 3 3 ilmeğin üçünü birlikte düz örerek kesiyorum.
Dönüyorum. Arka yüzde ilmekleri ters olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Ayrıcımızın normalde burada olması lazımdı. 1 2 bir ilmek de buradaki ilmeği alıp üçünü birlikte keseceğim. Üçünü birlikte ters olarak kesiyorum. Dönüyorum. Şu kısımları karıştırmamak için isterseniz ayraçlarla devam edebilirsiniz. İlk ilmeği örmeden aldım. Hemen sökeceğim ilmeği buluyorum. Alttaki modele bakarak arkadaşlar. Bu ilmeğimi sökeceğim. 1, 2, 3, 4 ilmek örmem gerekiyor. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4. Hemen buradaki ilmeğimi 6 kez söküyorum. Altı sıra söktükten sonra hepsini birlikte örüyorum. Bonbon modelimize devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 5 ilmek ördükten sonra 6 sıra tekrar söküp yine örüyorum. Tekrar 5 ilmek örüp 1 2 3 4 5 6. ilmeği söküyorum. 1 2 3 3 ilmek örüyorum. 2 ilmek buradan, 1 ilmek de buradaki ilmeği alıp 3 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Hem orta kısımdan hem de kenarlardan birer ilmek eksilerek devam ediyoruz. Arka yüze geçtim. İlk ilmeği aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ilmek ördüm. Yine burada 2 ilmek kaldı. 1 ilmek de kenardan alıp 3 ilmeği ters olarak kesiyorum. Döndüm. Kenarlarda 16 ilmeğimiz vardı. 10 ilmek kalana kadar, kenar kısımlarında 10 ilmek kalana kadar üçer üçer kesmeye devam edelim. 2 ilmek kapşonumuzun ortasından, 1 ilmek de kenardan alarak üçer üçer kenarlarda 10 ilmek kalana kadar kesmeye devam edelim. İlmekleri üçer üçer kestim. Kenarlarda 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim kaldı. Şimdi kesimlere devam ediyorum. Yine ilk başta kesmiş olduğumuz gibi birer ilmek birer ilmek keseceğiz. Düz örerek devam ediyorum. Bir ilmek kapşonumuzun ortasından, bir ilmek kenardan alıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Arka yüze geçtim. İlk ilmeği aldım. Arka yüzde ters örerek devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar bütün ilmeklerimiz bitene kadar keselim. Sadece kapşonumuzun ortasındaki ilmekler kalacak. Kenarlardaki ilmekleri keserek bitireceğiz. Yine sondaki ilmekle bir ilmek de kenardan aldım. İkisini birlikte örerek kestim. Şimdi her iki kenarda da 9 ilmek kaldı. Yine bir bir kesmeye devam edelim. 2 ilmeği birlikte örerek kesmeye devam edelim. Kapşonumuzu tamamlayıp gelelim.
Kenarda olan bütün ilmekleri kestim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 ilmeğim kaldı. Şimdi buradaki ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Bu ipi arkada bir yere sabitleyelim. Kaçmasın diye sabitledim. Şimdi ilmek çıkaracağız. 13 ilmeğim var. Toplamda 76 ilmeğimizin olması gerekiyor. O yüzden 32 ilmek bu kenardan, 31 ilmek de bu kenardan, ortada da 13 ilmeğimiz var. Toplamda 76 ilmeğimiz olacak. Şimdi ilmeklerimizi çıkaralım. İpimizi tam kapşonumuzun arkasından bir yere bağlayalım. Şimdi ilmeklerimizi çıkarmaya geçelim. Şöyle başka bir şişe ilmeklerimizi geçirelim. İsterseniz şiş yardımıyla da çıkarabiliriz. Büyük boşluklara batarak ilmekleri çıkaralım. Büyük boşluklardan ilmek alırsak toplamda 30 ilmeğimiz oluyor arkadaşlar. 10 ilmekte bir de şu şekilde 11 ilmek çıkardıktan sonra iki boşluğun arasındaki küçük boşluğa batarak bir ilmek daha çıkaralım. Şimdi tekrar 10 ilmek çıkaralım. Yine iki büyük boşluğun arasındaki şöyle göstereyim. Küçük boşluktan da bir ilmek çıkararak toplamda bu kısmı 32 ilmeğe tamamlayacağız. Şimdi ben büyük boşluklardan tam şu kısma kadar ilmeklerimi çıkarıp geliyorum. 32 ilmeğimi çıkardım. Şimdi şişimdeki 13 ilmeği düz olarak örüyorum. Bu kenardan da gösterdiğim gibi büyük boşluklara batarak ilmeklerimizi çıkarıp gelelim. Toplamda 31 ilmek çıkaralım. İlmeklerimi çıkardım. 32 ilmek bu kenardan, kapşonumuzda 13 ilmek vardı. 31 ilmek de bu kenardan çıkararak toplamda 76 ilmeğimiz oldu. Ön beden ayrımlarını şu şekilde yaptım. Ön ve kol, arka beden ayrımlarını. Önler için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek. Aralarda bir ilmek olacak. Her aradaki ilmeğin kenarlarına ayraç taktım. Kol için 10 ilmek, arka bedenimiz için 22 ilmek. Tekrar kol için 10 ilmek. Ön bedenimizde yine 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek var. Aralarda ise birer ilmek var. Aradaki bu birer ilmeğin her ön yüzde her iki kenarına da artırma yapacağız. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzümüzü ters olarak örüp ön yüze geçip artırmaları nasıl yapıyorum onu göstereyim. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Ön yüzde ters olarak öreceğim. Artık kenarlarımızda 6 ilmek haroşa olacak. 6 ilmek bu kenarda, 6 ilmek de bu kenarda. Haroşamı ben her iki yönde de tersten örüyorum. Sizler düz olarak örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Şimdi ilk 6 ilmeği
ters olarak örüyorum. 3 6 ilmek ördükten sonra 3 6 9 ilmek düz öreceğim. Yani ayracımıza kadar 9 ilmek, toplamda ön bedenimizde 15 ilmeğimiz var. Şimdi ayracımın hemen sağ kenarına bir ilmek artırmamı yapıyorum. Biraz sıkıştıralım. Ayracımı geçirdim. Aradaki ilmeği düz olarak örüyorum. Ayracımı geçirdikten sonra tekrar bir ilmek artırmamı yapıyorum. Şimdi kolda olan 10 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kollar düz olarak devam edecek. Ön bedene ve arka bedene yine bonbon modelimizi uygulayacağız. Ayracıma kadar geldim. Artırmamı yaptım. Ayracımı geçirdim. Aradaki ilmeği düz olarak örüyorum. Ayracımı geçirdikten sonra tekrar bir ilmek artırmamı yapıyorum. Yani aradaki düz ilmeğimizin her iki kenarına da her ön yüzde robamız boyunca artırma yapmamız gerekiyor. Şimdi 1 2 3 4 5 ilmek örüyorum. Burada yine ipimi sökmem gerekiyor arkadaşlar. Arka yüzümüzde bonbon görüntüsünü verebilmek için artırma yapmış olduğumuz ilmekle toplamda 2 4 6 7 ilmek ördükten sonra 6 ilmek sökeceğim. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek söktüm. İlmeğin içerisine girdim. Hepsini birlikte düz olarak ördüm. 5 ilmek örelim. 3 4 5 5 ilmek ördükten sonra yine şöyle sanırım burada yanlış ilmeği söktüm arkadaşlar. Ben onu düzeltip geliyorum. Sökeceğimiz ilmek buradaki birleşim yerinde olan ilmeğimize denk geldiği için bunu sökmüyorum. O yüzden ayraçtan sonra 2 4 6 8 10 11 12 12 ilmek ördükten sonra 13. ilmeğe 6 sıra söküyorum. Beş ilmek düz örelim. Yine buradaki ilmek ayrım ilmeğine denk geldiği için sökmeden düz olarak devam ediyorum. Daha sonra yine bonbon görünümünü vermek için bu sıradan sonra 6 sıra ördükten sonra sökeceğim. Şimdi artırmamı yaptım. Ayracımı geçiriyorum. Düz olarak örüp ayracımı geçirdikten sonra tekrar artırmamı yaptım. Şimdi kolda olan ilmeklerimizi ayraç kısmına kadar örelim. Kolumuzda 10 ilmeğimiz vardı. On ilmeği ördükten sonra artırmamı yaptım. Ayracımızı geçirelim. Aradaki düz ilmeği ördüm. Ayracımı geçirip artırmamızı yapalım. Ayraçlarla örerken biraz zor oluyor arkadaşlar. Hem video çekmek hem de örmek. Biraz ilerledikten sonra ayraçlarımı çıkaracağım. Artırma yerlerimiz belli olacak. Şimdi ön bedende olan ilmeklerimi sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum. 3 6 ilmeğim kaldı. İpimi öne alıyorum. Kalan ilmekleri ters olarak örüyorum. Kenarlarımın tırtıklı olmasını istediğim için de sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıp sıra başında düz olarak öreceğim. Yine arka yüzde de aynı şekilde örüyoruz. Sondaki ilmeği örmeden şişimize takıp sıra başında düz olarak örüyoruz. Şimdi arka yüze geçtim.
Arka yüzümüzde herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Artırdığımız ilmekleri de ters olarak örüp gelelim. Arka yüzü tamamladım. Şimdi ön yüze geçtim. Ön yüzde ikinci artırma sırasına geçiyorum. Artırmalarımızı dediğim gibi aradaki düz ilmeğimizin her iki kenarında yapıyoruz. Sadece artırmaları ön yüzde yapıp arka yüzde herhangi bir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi sıra başında pat ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ayraç kısmımıza kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Düz olarak ördüm. Bir ilmek artırma yapıyorum. Ben artık ayraçlarımı çıkarıyorum arkadaşlar. Artırma yerlerimiz belli oluyor. Kendisini gösteriyor. Sizler birkaç sıra daha ayraçlarla örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum ayracıma kadar. Yine ayracımı çıkardım. Artırmamı yapıyorum. Sizler de artırmalarınızı bildiğiniz gibi de yapabilirsiniz. Aradaki düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Artırmamı yapıyorum. Arka bedende olan ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. İkinci artırma sırasındayız. Düz olarak ayraç kısmına kadar ördüm. Ayracımı çıkardım. Artırmamı yapıyorum. Aradaki ilmeği düz olarak ördüm. Ayracımı tekrar çıkardım. Yine bir ilmek artırmamı yaptım. Kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kolumuza 10 ilmekle başlamıştık. Şimdi artırmalarla birlikte 12 ilmeğimiz oldu. Ayracımı çıkardım. Tekrar artırmamı yaptım. Aradaki düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar artırma yaptım. Ön bedende olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar düz olarak örüyoruz. 6 ilmeğimiz kaldı. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde dediğim gibi artırma yapmadan artırmış olduğumuz ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sadece sıra sonundaki ilmeği örmeden şişimize takıp ön yüzde ters olarak örüyoruz. Şimdi arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Arka yüzümüzü ters olarak ördüm. Aradaki düz ilmeklerimize de ayraçlarla belirledim arkadaşlar ilmeklerimizi. 2 artırma sırası örmüş olduk. 4 artırma sırasına tamamlayalım. Daha sonra ön bedende ve arka bedende bonbon modelini yapacağız. Kollarımız düz olarak devam edecek. Bir de ilk iliğimizi 5. artırma sırasında açacağız. 4 artırma sırasına tamamlayalım. 5. artırma sırasında hem bonbon modelimizi hem de ilk iliğimizi açmaya geçelim. Şimdi ben 4 artırma sırasına tamamlayıp geliyorum. 4 artırma sırası ördüm. Şimdi bu sırada hem bonbon modelimizi yapacağız hem de iliğimizi açacağız. 5. artırma sırasına geçiyoruz. Üç ilmek ördükten sonra alttaki ipi şişime takıp bu ilmeği de ters olarak örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek daha ters olarak örüp pat kısmımızı tamamlıyoruz. Buraya bir tane ilik açmış olduk. Şimdi 2 ilmek
Düz örüyorum. Üçüncü ilmeği 6 kez söküyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlmeğin içerisine giriyorum. Bütün ilmekleri birlikte düz olarak örüyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ördükten sonra 6. ilmeğimizi 6 kez aşağıya doğru söküyoruz. Hepsini birlikte örüp tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek ördükten sonra aradaki düz ilmeğimize geliyoruz. Bir ilmek artırma yapıp düz ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar bir ilmek artırma yapıyoruz. Şimdi kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kolda bonbon modeli uygulamıyoruz. Arka bedenimize ve ön bedenlerde bonbon modelimizi uyguluyoruz. Bu bonbon modeli biraz büyük arkadaşlar. Diğer bonbonu 3 ilmekten, bu bonbonu 5 ilmekten yapıyoruz. Aradaki ilmeğime kadar geldim. Artırmamı yaptım. Aradaki ilmeği düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Şimdi kapşonumuzda olan bonbonlarla denk gelebilmesi için şu şekilde ayarlıyorum. Normalde buradaki ilmeği sökmem gerekiyor. 2, 4, 5. Arada 5 ilmek bırakıyorum. Buradaki ilmeği sökmem gerekiyor. 2, 4, 5. Buradaki ilmeği sökemeyeceğim için o ilmeği örüyorum. Artırmamı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek örüyoruz. 6 ilmek ördükten sonra buradaki ilmeğimi söküyorum. Altı kez söktükten sonra bütün ilmekleri örüyoruz. Şimdi 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördükten sonra alttaki modelle de bakıyorum arkadaşlar, tam üzerine denk gelmesi için. 5 ilmek ördükten sonra 6. ilmeğimizi 6 kez söküyoruz. Tekrar 5 ilmek örüyoruz. 6. ilmeğimi 6 kez söküyorum. Tekrar 5 ilmek örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 6 kez söktükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 5 ilmek ördüm. Bir ilmekte artırmamı yapıyorum. Aynı buradaki gibi arkadaşlar. Şimdi bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek artırma yaptım. Kolda olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kolda olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Aradaki ilmeğimin de her iki kenarına artırmamı yaptım. Aynı bu kenarda olduğu gibi artırmamızı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 ilmek örüp ilmeğimizi sökelim. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kez söktüm. Tekrar 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördükten sonra 6. ilmeğimizi 6 kez aşağıya doğru söküyoruz. 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmekten düz ördükten sonra pat ilmeklerimizi ters olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Sondaki ilmeği
şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Dediğim gibi kollarda model uygulaması yapmıyoruz. Arka bedende ve ön bedende modelimizi uyguluyoruz. Yine artırmalarımızı yaparak robamızda devam edelim. 6 sıra ördükten sonra şimdi bir sıra arkada öreceğiz. Daha sonra 3 sıra ön yüzde 3 sıra arkada ördükten sonra tekrar bonbon modelimizi kaydırmalı olarak yapacağız arkadaşlar. Artık buraya kadar ördüyseniz zaten modeli nasıl yapıyoruz biliyorsunuzdur. Sonraki sırada kaydırarak 5 ilmeğin ortasındaki ilmeğimizi yine 6 kez sökeceğiz. Her 12 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açacağız arkadaşlar. Her ön yüzde artırmalara devam ederek modelde de kaydırma yaparak ilerleyelim. 12 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açalım. Şimdi robamızda ilerleyip gelelim. Robamızı 20 artırma sırası olana kadar ördüm. Şöyle kapşondan sonra yakasından ilmek alıp robasını 20 artırma sırası olana kadar ördüm. Arka bedenin genişliği benim için yeterli arkadaşlar. Sizler daha büyük yapmak isterseniz birkaç artırma sırası fazla yapabilirsiniz. 20 artırma sırası olduğunu şu şekilde anlayabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şimdi 21. sıradayım. Artırma yapmadan kolunu örmeye geçiyoruz. Ön bedenimizi yani 21. sıramızı kol ayrımına kadar örüyorum. Burada artırma yapmıyorum. Aradaki düz ilmeği bedene ekleyeceğim için aradaki ilmeği de örüyorum. Şimdi farklı bir 3,5 numaralı şişe geçiyorum kolumuzu örmek için. Kolda olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Kolda olan ilmeklerimizi örelim. Aradaki düz ilmeğimize kadar düz olarak ilmeklerimizi örelim. Kolda olan ilmeklerime aradaki düz ilmeğime kadar geldim. Aradaki düz ilmeğimizi bedene ekleyeceğimiz için onu örmüyorum. Kolu ördüğümüz için diğer tarafa gitmeden dönüyorum. Şimdi kolda arka yüzdeyim. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak ördüm. Sıra başında örmeden alıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kolumuzu ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek kolda ilerleyelim. Daha sonra kolda birkaç ilmek kesim yapacağız. Şimdi kolumuzda kolda olan ilmeklerle örerek ilerleyelim. Kolumuzda toplamda şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. 50 ilmekle ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek kolumuzda ilerleyip gelelim. Kolumuzu örerek ilerledim. 36 sıra ördükten sonra 36. sırada bir ilmek kestim arkadaşlar. Bir ilmek buradan, bir ilmek de buradan, 2 ilmek kestim. Şimdi 9 sıra ördüm. 36 sıra ördükten sonra kesimlerimi yaptıktan sonra 9 sıra ördüm. Kesimleri nasıl yapıyorum? Şöyle göstereyim. İlk ilmeği aldıktan sonra ikinci ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Yine bir ilmek kesmiş oldum. Şimdi sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim.
Bir ilmek de bu kenardan keseceğim. Kesim yaparken hem bu kenardan hem de bu kenardan kesim yapıyoruz. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Şu şekilde sol taraftan 2 ilmeğin içerisine girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Kesimlerimi bu şekilde yaptım. Şimdi yine kolda 5-6 sıra kadar örelim. Daha sonra kolumuzun lastik kısmını bir ters bir düz olarak öreceğim. Bir ters bir düz örmeye başlarken de yine eksiltmelerimiz olacak. Şimdi ben kesimlerimi yaptım. 5-6 sıra örüp geliyorum. En son kesim yaptıktan sonra 2, 4, 6, 7 sıra ördüm. Şu şekilde 9-10 sıra aralıklarla 2 ilmek bu kenarda, 2 ilmek de bu kenarda, toplamda 4 ilmek kesmiş oldum. Şimdi ben şöyle kol boyunun ölçüsünü de vereyim arkadaşlar. Çünkü herkesin sıra sayısı birbirine eşit olmayabilir. Tam şu kısımdan, kolu örmeye başladığımız kısımdan 20 santim. Şimdi kol ucuna lastik öreceğiz. Lastiğimizi bir ters bir düz olarak öreceğim. Fakat bu sırada yine kesimlerim olacak. İlk ilmeği aldım. Daha sonra 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Bu ilmeğimi ters kabul edip bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyorum. Şimdi ters ilmeğimde yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İkinci ilmeğimizi kesmiş oluyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi tekrar ters ilmeğime denk gelecek şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, tekrar 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Yine 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim. Beş ilmek ördükten sonra tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar bir ters bir düz olarak 5 ilmek kestim. Yine 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek bu sıramızda kesmiş olduk. Artık kesim yapmadan 8-9 sıra kadar kol lastiğimizi örelim. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters olarak örüp gelelim. Kol lastiğimizi bir ters bir düz olarak 8 sıra ördüm. Ön yüzde 9. sıradayım. Şimdi nasıl kesiyorum onu da göstereyim. İlk ilmeği her zamanki gibi örmeden aldım. İkinci ilmeğim ters olarak örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Sırada düz ilmeğimi düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tersleri ters örüyoruz. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesim yapıyoruz. Düz ilmeklerimizi ise düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesim yapıyoruz. Kesimlerimizi bu şekilde yapıp kolumuzu tamamlayalım. Kol kesimini yaptım. İpimi de uzun bırakarak kestim daha sonra dikmek için. Tekrar ipimi kol altında şu kısma bağladım. Bu sırada yine
bonbon modelimizi yapacağız arkadaşlar. Örerek diğer kol altına kadar gelelim. Arka bedeni örerek kol ayrımına kadar geldim. Bu aradaki düz ilmeği bedene ekleyeceğimiz için düz olarak o ilmeği örüyorum. Şimdi kolda olan ilmeklerimi öreceğim. Yine başka bir şişle örmeye geçiyorum. Şöyle şişimizi çekelim. Şimdi aradaki düz ilmeğimize kadar kolda olan ilmeklerimizi düz olarak örüp gelelim. Kolda olan ilmeklerimi ördüm. Aradaki düz ilmeğime kadar geldim. Aradaki düz ilmeğimi bedene ekleyeceğim için örmüyorum. Şimdi kolda arka yüze geçiyorum. Kolumuzu diğer kolu örmüş olduğumuz gibi arka yüzde ters, ön yüzde düz olarak örelim. Kesimlerimi göstermiş olduğum yerlerde keselim arkadaşlar. 36. sırada daha sonra 9 sıra örüp tekrar yine her iki tarafta kesim yapalım. Bu kolda nerelerde kesim yaptıysanız diğer kolda da aynı yerlerde yapalım. Şimdi daha sonra kolumuzu 8 sıra bir ters bir düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Yine ilk sırada 7 ilmek keseceğiz. Dediğim gibi bu kolda nerelerde kesim yaptıysanız diğer kolda da aynı yerlerde kesim yaparak bu kolumuzu da tamamlayıp gelelim. Daha sonra bedenimizi örmeye geçebiliriz. Her iki kolumu da tamamladım. Önce bu kolumu ördüm. Daha sonra örerek şu kısma kadar geldik. Bu kolu tamamladım. Şimdi ön bedeni örmeye geçiyorum. Ön bedeni örüp ön yüzü tamamlayacağım. Kolumu diğer kolumu örmüş olduğum gibi ördüm. İpimi biraz uzun bıraktım arkadaşlar dikmek için. Şimdi ipimi tam şu ön bedenimizin köşe kısmına bağladım. Örerek sıramı tamamlayacağım. Bu sırada yine model kurulumunu yapıyoruz. Hemen bakıyorum. Önceki modeldeki sökmüş olduğum ilmekten 2 ilmek sayıp bu ilmeği sökmem gerekiyor. O yüzden bu ilmeği sökeceğim. 2, 4, 5. Bir de şuradaki ilmeği sökeceğim. 3 ilmek ördüm. Bu ilmeği 6 kez değil de 3 kez sökelim arkadaşlar. Amaç bonbon görünümünü vermek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmekten sonra 6. ilmeğimi söküyorum. İlmeğin içerisine girip düz olarak örüyorum. Bu şekilde bonbon modelimizin tam ortasındaki ilmeği bulup onu söküyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüp 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek söküp ilmeğin içerisine giriyoruz. Bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Sıramızı modelimize örerek tamamlayalım. Ön yüzü tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz arkadaşlar. Kol altında bu sırada artırma yapmayacağım. Sonraki sırada artırma yapacağım. Şimdi arka yüzü ters örerek tamamlayıp gelelim. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Şimdi ön yüze geçtim. Kol altında artırma yapacağız. Model kurulumunun tam olarak denk gelmesi için ona göre artırma yapacağız arkadaşlar. Bu kol altında 3 ilmek, bu kol altında da 4 ilmek artırma yapacağım. Şimdi kol altına kadar ilmeklerimizi düz örerek gelelim. Pat kısımlarını ters örüyorum. Diğer ilmeklerimizi kol altına kadar düz olarak örelim.
Kol altına kadar düz örerek geldim. Şimdi bu kol altında 3 ilmek artırma yapacağım. Şu şekilde artırma yapıyorum. Alttan ipime girip ilmeği düz olarak örüyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Bir kez daha düz olarak örüyorum. Yine sol şişimle alttaki ipin içerisine alttan girip düz olarak örüyorum. 3 ilmek artırma yapmış olduk. Tam modelimizin, bonbon modelimizin denk gelmesi için 3 ilmek artırdım. Şimdi diğer kol altına kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Diğer kol altına kadar geldim. Şimdi bu kol altında da yine artırma yapacağım. Bu kol altında ise modelimizin tam denk gelmesi için 4 ilmek artırma yapıyorum. 1 2 3 ipimizi biraz çekelim. Bir ilmek daha artırmamızı yapalım. 4 bu kol altında da modelimizin denk gelmesi için 4 ilmek artırma yapmış oldum. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örüp sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramızı tamamladım ön yüzde, arka yüzde. Şimdi bütün ilmeklerimizi ters olarak örmeye devam edeceğiz. 6 sıra olunca tekrar kaydırma yaparak model kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi şişimizde olan ilmeklerle herhangi bir artırma veya eksiltme işlemi olmadan sadece şişimizde olan ilmeklerle örmeye devam edelim. Her 6 sırada bir kaydırma yaparak modelimizi tekrarlayalım. 12 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi ben beden kısmını şişimizde olan ilmeklerle örüp geliyorum. Hırkamızın beden kısmını istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Şu şekilde yakasından bonbon sırasını sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bonbon modeli oldu arkadaşlar. Burada da kenarda 1 2 3 4 5 iliğimizi açtıktan sonra 2 4 6 8 9 haroşa sırası ördüm. Şimdi lastik kısmına geçeceğim. Lastik kısmında 6. iliğimizi açacağız. 11 haroşa sırasında bir açalım son iliğimizi de. 2 sıra ördükten sonra lastik kısmında. Şimdi pat kısmını yine haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Lastik kısmını bir ters bir düz olarak öreceğiz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ters, bir düz olarak lastik kısmını 8-9 sıra örelim. Kol kesimini göstermiştim. Kol kesimini nasıl kestiysek lastik kısmını da o şekilde kesip hırkamızı tamamlayacağız. Bir de bu sırada 5-6 ilmek keselim arkadaşlar. Şöyle ters ilmeğime denk gelecek şekilde 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bir ilmek kestim. Şimdi 15-16 ilmek ördükten sonra bir ilmek daha keseceğim. Toplamda ara ara bu şekilde 5-6 ilmek keselim. Kestiğimiz ilmekleri ters ilmeğimize denk getirelim. Şimdi bir ilmek daha keseyim. En son düz ördüm. Ters ilmeğimi 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İkinci ilmeğimizi kesmiş olduk.
Ara ara birer ilmek keserek toplamda 5-6 ilmek kesip şişimizde olan ilmeklerle bir ters bir düz olarak 8-9 sıra kadar lastik kısmını örelim. Yine dediğim gibi kol kesimini yaptığımız gibi lastik kısmını kesip hırkamızı tamamlayıp gelelim. Hırkamızın beden lastiğini örüp kestim arkadaşlar. 8 sıra örüp 9. sırada kol lastiğimizi kesmiş olduğumuz gibi kestim. Düğmelerimi de diktim. Şimdi kol dikişini nasıl yapıyorum onu da gösterip hırkamızı tamamlamış olalım. Şöyle dış yüzde kesiyorum. Kenar ilmeklerin arasına batıyorum. Karşılıklı gelecek şekilde kenar ilmeklerin arasına girip kol dikişimi yapıyorum. Bu şekilde düzgün bir dikiş tekniğini kullanmış oluyoruz. Sizler de bildiğiniz gibi de dikebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde kol dikişini tamamlayıp gelelim. Kol dikişimizi de yapıp hırkamı tamamladım. Çok tatlı, çok kullanışlı bir bebek hırkası oldu arkadaşlar. Modelde çok güzel. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.